Selamlar. Ben hazırlık yapana kadar rujumu yemişim bile ya. Reklam falan derler. Neyse. Evet, nasılsınız? Sesim geliyor mu? Yorum yapabilenler sadece abonem olanlar. Sesim geliyor, harika. Bugün şöyle bir şey söyleyeyim tabii baştan. Bu yayından sonra tüm üyelerime bir yayın yapacağım. Yarısı krallara yayın yapacağım. Yok, bu yayın, herkese açık. Maç varmış ya, doğru unutmuşum. Maç bitmedi mi ya bu saate kadar? Saat 10 olmuş. Ay, mini olsaydı, o olsaydı, bu olsaydı. Canım bunu istedi. Böyle kırmızı cayır cayır yansın istedim. Yani böyle de bir resim seçtim. Maç 10'da başlıyor. O! Maçla kapışıyorum. O! Bak ya, gerçekten zamanlamayı hiç becerememişim. Dedim maç 8'de başlasa, 9'da başlasa maç biter o zaman, ha? Kralları açınca geleyim falan diyor. Yarın açacağım kralları. Maçı beklemişim ya gerçekten. Şampiyonlar Ligi tabii ben de, bir Şampiyonlar Ligi'ne yaraşır bir kadın olduğum için tam bu saati beklemişim. Yani tüm hafta bekledim, bir hafta. Bekle, bekle, bekle. Yeni abonelerime de hoş geldiniz diyeyim. Maç izlemeyen insanlar da vardır. Mitoloji meraklıları da vardır. Öyle diyorum. Ay, ben rujumu Ay, zaten kayıt oluyor, merak etmeyin. Sonradan izlersiniz. Sonradan izlerken de sizden, eee, yaparsınız yorumunuzu, like'ınızı. Canlı yayının izlememenizin affettirmeniz lazım. Ya, ne kadar şeysiniz, tüm kış boyunca "Çorabını çıkar, çorap giyme, çorap giyme." dediniz, durdunuz. Yaz geldi artık, hani, haziranın ortasına geldim. Hadi bugün dedim çorap giymeyeyim doğal olarak. Yani yaz boyunca giymem aslında. Şimdi çorap giyseydin deniyor. Aylardır insanlar çıkar, çıkar, çıkar. Bugün yok. Yani. Dalyan tarafı değil ya, Fethiye tarafı falan. Evet. Çorap giyer misin? Ya, onu, artık, çorap falan olayını, şimdi üyelere yayınlar oluyor ya, onların, hani, özel şeyler oluyor bazen, o zaman o tür şeyler yapıyorum, jestler. Yani. Evet. Yani, bu kıyafetle bu bir kere bayağı yazlık bir elbise. Bu kıyafetle çorap mı olur? I'm from Turkey and I'm from Istanbul. Yani, oh, daha henüz o kadar sıcaklar başlamadı. O yüzden de şöyle de bir yaptım. Hera anlatacağım bugün. Yani şey düşünüyorum, mitolojiden. Çoraplı daha güzel, çorapsız daha güzel. Herkesin zevki farklı. Herkes de aynı anda mutlu edemez. Sonuçta bu böyle. Mikrofonu da taktım. Şampiyonlar Ligi finaline yaraşır şekilde biraz Hera okuması yapacağım. Ne diyor? Evet. Bakalım, maç mı hareketli, burası mı hareketli? Haydi bakalım. Evet.
Şimdi ben size biraz bugün, Zeus'un karısı Hera'dan bahsetmek istiyorum. O yüzden de kırmızı giyindim. Yani, hani, böyle 2 tane dolunay falan var. Ya, bu resim aslında yarım bir resim ama böyle koymak istedim. Kırmızı da şey yapınca, kırmızıya bürününce, ben de bunu arka plana koymak istedim. Kendi yaptığım, tarzımın da biraz dışında gibi gözüken bir resim ama bunları da seviyorum ama dediğim gibi evet. Ya, Hera'nın birazcık şeyi, sinirleri ve kızgınlığı vardır ya, kızgınlık olduğu için ben kırmızı giyindim. Yani Hera, Zeus'un karısı çok kıskançlıklar da yapıyor ve insanlara şey de veriyor başka kadınlara. Şerri var yani sonuçta. O yüzden de böyle giyindim. Evet, evet. Şimdi neyse, evet, ben başlıyorum. Hera Türk kadını mı artık kıskanç kadın falan gibisinden şeyleri var yani sembolleri. Evet. Homeros destanlarında inek gözlü, ak kollu ya da altın tahtlı diye nitelenen Hera yahut Here, Here değil herhalde, tipik bir Grek tanrıçasıdır. Yani Yunanistan Yarımadası'nın ırk, soy, din ve dünya görüşlerini çıkarları daha ileri bir kültürün simgesi Ege ve Anadolu'ya karşı savunan, bu yüzden kişiliği ve efsaneleri hep bir kavga, kin, hınç, geçimsizlik havası yansıtan sevimsiz bir tanrıçadır. Bütün kusurlarıyla kadını canlandırır Hera. Dırdırcı, kıskanç, hırçın, inatçıdır. Düzen kurar ama hiçbir işe açık değildir. Hasır altından su yürütür, gizli kapaklı yapar ne yaparsa sevgi ve nefretleri hiçbir mantığa dayanmaz. Silah ve yetkilerini kötüye kullanmaktan çekinmez. Benzetmek gerekirse her zaman ve özellikle zamanımızda örneklerine çok rastlanan varlıklı ve bencil burjuva kadınını simgeler. Zeus'un eşi, tanrıların kraliçesi Ulu Hera'ya bu damgayı basan Homeros'tur. Ama ne tuhaf ki İyonyalı koca şairin çizdiği Hera portresi tutunmuş Yunanistan'da yaratılan efsanelerinde aynı tiple karşımıza çıkmaktadır. Hera'yı kocası Zeus'un ağzından dinleyelim bir de. Çok değil Hera'ya öfkem, kinim, her işime engel olmak onun huyu. Troya Savaşı'nı tuttuğu akalardan yana çevirebilmek için Zeus'u baştan çıkarıp uyuttuktan sonra birden uyanan Tanrı şöyle çıkışır karısına. Amma da düzen kurdun yola gelmez Hera. Savaş dışı ettin tanrısal Hektor'u. Uğrattın orduyu bozguna. Bu kötülüğün meyvesini sen toplayacaksın önce. Seni bir güzel pataklayayım da gör. Unuttun mu seni havalarda astığım günü? Bir örs bağlamıştım iki ayağına. Çözülmez bir altın zincir vurmuştum ellerine. Asılı kalmıştın havalarda bulutlar arasında. Zeus Hera'ya bu cezayı Herakles'e ettiği kötülük yüzünden vermiştir. Tanrıların tanrısı oğlu Ares de anasının kusurlarının tıpkısını görür. Öbür tanrılar da aşağı yukarı Zeus gibi düşünürler. Anasını babası Zeus'a karşı korumaya karşı çalışan Hephaistos bile Hera'dan neler çektiğini unutamaz. Evet, Hera birazcık, arızalı bir kadın. Kimi diyor ki Türk kadını simgeliyor. Bilemiyorum. Ay, içimden geldi şimdi bir şey arayacağım. Bu da benim. Burada var madem içimden geldiği için.
yaz günleri. Madem Hera konuşuyoruz. Şimdi halhalımı takayım, kırmızı olanı. Büyük ihtimalle bundan okumama hiç gerek kalmayacak. Hera oldukça dolu. Doğuşu ve hayat öyküsü. Hera, Kronos'la Rhea'nın kızı ve Zeus'la öbür Olimposlu tanrıların kız kardeşidir. Babası Kronos onu doğar doğmaz yutar, sonra da kusar. Zeus dünya egemenliğini paylaştıktan sonra Hera'yı kendine eş alır. Hesiodos'a göre Zeus tanrıçalar arasında Hera ile son olarak evlenmiştir. Hera çocukluğunun dünyanın ucunda Okeanos'la Tetis tanrılarının yanında geçtiğini İlyada'da kendi anlatır. Anası Rhea, Titanlar Savaşı'nda arasında inek gözlü tanrıça Okeanos'la Tetis arasında çıkan bir kavgayı yatıştırmak için batı kıyılarına gitmek ister. Zeus'la Hera evlenmeden de sevişmişlerdir. Ama sonra düğünleri törenle kutlanmıştır. En büyük tanrı çifti arasında kutsal düğün Hieroskamos efsanelerde de kültlerde de sık sık tekrarlanan bir motiftir. Bir efsaneye göre bu düğün Batı kızlarının Hesperides bahçesinde olmuştur ve o bahçeden gelen altın elmaları da Gaia Hera'ya düğün hediyesi olarak vermiştir. Hera da Okyanos kıyılarında bulunduğu sırada elmaları kendi eliyle Batı kızlarının bahçesine eklemiştir. İlyada'da İda Dağı'nın Gargaros tepesinde birleşme sahnesi de böyle bir kutsal düğündür. Destanın bu eşsiz parçasını özetlemeye değer. Hera kocası Zeus'un İda Dağı'ndan Troya Savaşı'nı yönettiği ve başarının Troyalılarda olduğunu görür. Bunu önlemek için gidip dağ başında onunla sevişmeyi geçirir aklından. Gider odasından önce bir güzel süslenir, sonra Afrodit'ten sevgiyi tutuşturan büyülü memeliği ister. Yani sütyen herhalde. Onu da göğsüne taktıktan sonra uyku tanrıyı baştan çıkarır ve onunla birlikte Gargaros doruğuna varır. Bulutlar devşiren Zeus onu gördü. Görür görmez aşk sardı düşünceli kafasını. Böyle bir aşkı ilk birleştikleri gün duymuştu. Ana babalarından gizli çıktıkları gün yatağa. Zeus eşine nereye gittiğini sorar. O da masum tavırlar takınarak Okyanos kıyısında deniz tanrıları çiftini barıştırmaya gittiğini, önce kocasına haber vermek, ondan izin almak için buraya geldiğini söyler. Zeus dayanamaz, savaşı filan unutup açığa vurur duygularını. Sonra da gidersin oraya ne olur Hera, yatalım gel sonra da gidersin oraya ne olur Hera, yatalım gel, sarmaş dolaş olalım yatakta doyasıya. Bugüne dek ne tanrıçaya ne bir kadına karşı yüreğime akan aşk böyle alt üst etmedi beni. Sonra sayar bir bir yattığı ölümlü ve ölümsüz kadınları. Hera ses çıkarmaz ama içine bal damlattığı besbellidir. Epey naz eder, utangaç tavırlar takınır. Korkunç Kronos oğlu ne biçim söz çıktı ağzından? Yatağa yatıp sevişmemizi nasıl istersin İda Dağı'nın tepesinde göz göre göre? Ya hep var olan bir tanrı görürse bizi, biz uyurken gider söylerse öbür tanrılara, bir daha ayak basamam senin evine, ne yüzle çıkarım bu yataktan dışarı? Hera'nın sıradan bir kadın gibi kendi kocasıyla yatmaktan çekinmesini, dedikodudan korkmasını Zeus gibi biz de hayretle karşılayalım. Her neyse Zeus buna da çare bulur. Tanrılar, insanlar görecek diye korkma, altın gibi bir süsle örterim dört bir yanımızı, güneş bile onu geçip göremez bizi. Her şeyi keskin ışıklarıyla gören güneş bile, böyle dedi aldı karısını koynuna. Sarıldı tanrısal toprak, yumuşak bir çimen saldı, taptaze, lotos bir halı serdi toprakla aralarına.
Safranlardan, sümbüllerden tatlı bir halı uzanıverdi ikisi de halının üstüne. Sardı onları güzel bir altın bulut, buluttan çiğ damlaları akıyordu pırıl pırıl. Bugün de Kaz Dağı'nın tepesine çıkın, aralarında otlar fışkıran tepsi gibi serilmiş kocaman dümdüz taşlar görürsünüz. Ve bu aklı yeşilli halıların üstünde tanrıların seviştiğini geçirirsiniz aklınızdan. Nasıl bir cümle olmuş böyle? Ha, bu beyazlı ve yeşilli halıların üzerinde tanrıların seviştiğini düşünürsünüz, diyor. Efsanelerine de gelelim mi? Önce bir yorumlara bakayım istersin. Evet, şöyle bir yorumlara bakıyorum da. Ben devam ediyorum. Evet, efsanelerinden birazcık okuyayım. Hera'nın doğrudan doğruya efsanesi yoktur ama Zeus'un aşklarında rol oynar. Onlara karışır. Hele bu aşklardan doğan çocukların yakasını bırakmaz. Ömürleri boyunca kini, öfkesiyle izler onları. İlk ve en büyük kurbanı Alkmene'nin Zeus'tan doğurduğu Herakles'tir. Güçlü yiğidi üst üste kahramanlıklar yapmaya zorlayan Hera'dır. Adı Herakles'in bile Hera'nın ünü anlamına geldiğini ileri sürenler vardır. Herakles, Io, Epastos, Ino ve Athamos, Dionysos ve Tityos efsanelerinde Teireisas'ı kör etmekle rol oynar. Üç güzeller yarışmasında birinciliği kazanamaması Paris'e ve Troya'ya dinmez kinin bir nedenidir. Öte yandan Akileus'un anası Tetis'i kıskandığı halde onu büyüttüğü için oğlu Akileus'u tutar. Bir efsanede Menelaos'u ölümsüz kıldığını anlatır. Devlere karşı savaşa katılmıştır. Bu arada Poripyon ona tutulmuş ve elbisesinin ucunu yakalayarak onu kendine çekmek istemiştir. O sırada Zeus devi şimşekle yere sermiş, İksion da Hera ile birleşmek istemiş ama Zeus Hera'nın buluttan bir görüntüsünü yaparak onu aldatmıştır. Hera Argonotlar seferinde Argo gemicilerine yardımda bulunmuş, tehlikeli geçitler geçmelerini sağlamıştır. Kızı Elitya ile doğumlara gözcülük eden tanrıça Hera'nın en sevdiği kuş tavus kuşudur. Göz tüyleri tanrıçanın Io'ya bekçi koyduğu Argos'un yüz gözünü simgelemiştir. Yemiş olarak narı, çiçek olarak zambağı severmiş ve ne diyor? Roma'da Hera tanrıça Juno ile bir tutuldu. Evet, Juno, Iono diye yazılıyor ama yok, Iono muydu yoksa? Neyse ya, şimdi şey yapamadım. Bakayım süremize ne durumda? Belki bir küçük bir efsane daha bulurum. Olması lazım çünkü burada tanrıçalarla ilgili. Aşağıdaki efsanelerde olduğu gibi Hera kocasıyla isteyerek birleştiği zaman bunu doğurganlıkla ya da sağlıkla alakası olmayan kendine özgü siyasi amaçlar güderek yapar.
Seks birliği bir simgesi olmaktan çok cinsler arasındaki savaşta bir silah olmuştur. Bu noktaya getirilmiş olan Hera'nın eziyet altındaki kız kardeşlerine bile artık sempati duymaması şaşırtıcı değildir. Hera, Zeus'un sahiplenici şehvetinin kurbanlarına karşı herhangi bir erkeğe karşı olduğundan daha acımasızdır. Kurulan anaerkil tertip tanrıçayı çoğu zaman öfkeyle ve kıskançlıkla yanıp tutuşan şirret bir kadına çevirmiştir. Hera kendisine tecavüz etmiş ve nicedir boyun eğdirmiş olan Zeus'un şimdi de Truva Savaşı'na daha fazla burnunu sokmak için sinsice bir komplo düzenlediğini biliyordu. Tahtında oturan göğün ve şimşeğin efendisinin önünde sevimli bir Nereid olan Tetis'in diz çöktüğüne, onun dizlerini kucaklayıp kolunu sıkıca yapıştığına ve kulağına bir şey fısıldadığına tanık olmuştu. Ah, ne kadar samimi, ne kadar yakarıcıydı. Hera Zeus'un başını salladığını görmüştü. Tetis oğlu Aşil'den başkası için yalvarıyor olamazdı. Aşil, Akileus aynı kişidir. Çünkü şimdi Hektor'un Truvalı askerleri limandaki Yunan donanmasını yok etmek üzereyken rezil olmuş durumdaki Aşil, Akileus çadırında somurtarak talihinin dönmesini bekliyordu. Şimdi Zeus'un yaptığı bir hileyle Aşil'in ayağa kalkıp kazanılacak bir zafer varsa kazanmasına ne gerek vardı? Aşil tendonu buralarda bir yerdedir. Çünkü topuktan tutarak yıkandığı için ölümsüzlük Aşil'de sadece topuğunda yoktu. Evet, birazcık da yakından okuyayım masala. Masal diyorum, mitolojiyi. Olimpos'ta dikilen Hera, erkek kardeşi Poseidon'un Yunan kuvvetlerini toparlamak için denizin gücünü işe koyduğunu gördü ve çok sevindi. Ama aynı zamanda da Zeus'un Truva yakınındaki İda Dağı'nda nefret dolu düşüncelerle oturmuş, kibirle gülümsediğini ve alçakça kumpas kurduğunu gördü. Bir keresinde kendini ayaklarına taşlar bağlayarak utanç verici bir şekilde gökyüzüne asmış ve onun gazabına uğramaktan, büyük kudretinin hışmına çekmekten korkarak yardım edemeyen diğer tanrıların dehşet dolu görmüş olan kocası gülmüş olan kocası işte buradaydı. Hera her işe burnunu sokmaktan hiç vazgeçmeyen, kabadayılığı huy edilmiş Zeus'a karşı küskün bir öfkeyle yanıyordu. Ama kişisel tiksintisini bir yara bırakarak o da kendi kumpasını kurdu. Onun da hala kendi güçleri vardı. Hera kendini özel odasına kilitledi ve tanrıçalara yaraşır bir hamamda ilahi bedenini güzelce yıkayıp tertemiz etti. Hoş kokulu yağlarla kendini bolca yağladı, ışıldayan ıslak saçlarını taradı ve mükemmel bir şekilde giyinip kuşandı. Takıp takıştırmış ve güneş ışığı kadar sevimli haliyle dışarı çıkıp Afrodit'i çağırdı ve ondan o ölümsüz tanrıları bile dize getirebilecek bir büyü istedi. Kibarlık gösteren Afrodit, aşk ve arzu ve gönül çelme için en güçlü büyülerle bezeli bir kuşağı ona verdi. Hera da onu ilahi güzellikteki göğsüne soktu. Daha sonra Hera, ölümün erkek kardeşi olan Uykuyu arayıp buldu ve kendisiyle sevişmesi için Zeus'u ayartmaya gittiğini açıkladı. Ben onunla yatınca dedi, Zeus'un gözlerini uykuyla kapatmanı istiyorum. Buna karşılık ben de sana som altından bir taht vereceğim. Ama uyku okyanusu bile uyutabileceğini ama Zeus'un aşırı tehlikeli olduğunu söyleyerek bunu kabul etmedi. Hera'nın ona kumpas kurduğu son defasında
Öfkeden kudurmamış mıydı? Aslında uykunun kendi de felaketten kıl payı kurtulmuştu. Afrodit'in verdiği ve şimdi göğsünde ısınmış büyülü kuşak taşıyan Hera duru gözlerle gönülsüzlük eden uykuya baktı. Evet dedi sevimli ve ikna edici bir edayla. Zeus'un oğlu Herakles'in tekerine çomak soktu. Zeus da öfkelenip beni, başka birçoklarını cezalandırdı. Ama Truvalılar konusunda kesinlikle o kadar öfkelenmez. İstediğimi yap sevgili uyku. Sana yalnızca bir taht vermekle kalmaz, güçlü bir şehvetle arzuladığını fark ettiğim Pasithea adlı genç Harites'e kavuşmanı da sağlarım. Evet, nerede kaldım ya? Uyku hemen kabul etti ve ıslık çalan bir kuş şekline girerek İda Dağı'na uçuverdi. Ulu bulut toplayıcı efendiye görünmeden uzun bir ağacın yaprakları arasına tünedi. Sonra Hera ortaya çıkarak salına salına Zeus'a doğru yürüdü. Ve Zeus o anda onun arzusuyla yanıp tutuştu. Beni buraya getiren nedir? Seni buraya getiren nedir sevgili Hera? Diye sordu. Hem böyle telaş içinde böyle güzelliklerle nereye gidiyorsun? Hera sadece ebeveynleri arasında uzayıp giden bir tartışmayı halletmek için yola koyulduğunu ve böyle kalkıp gitmesine kızacağından korkarak ona haber vermeye geldiğini ustaca sözlerle açıkladı. Ah, evet. Hiç gecikme dedi Zeus. Hiç gecikmeden gidebilirsin sevgilim ama ilk önce yatağa gidelim. Hiçbir tanrıçanın, perinin ya da kadının aşkı bugün sizi görünce kalbimi dolduran aşk kadar güçlü olmadı. Hera cilveyle gülümsedi ve Zeus ona duyduğu aşkı sayıp dökmeye devam etti. Asla kimseyi böylesine sevmedim. İksiyon'un karısını tutkuyla arzulayıp Peritos'un Peritos'a gebe bıraktığımda bile Danae'ye aşık olup oğlum Perseus'u dünyaya getirmesini sağladığımda bile hatta Leda'nın kollarında yattığım zaman hatta gerçekten bizzat seni sevdiğimde bile hayır tam şu anda beni tutsak eden arzu o kadar tatlı bir arzu asla duymadım. Onu kucaklamak için uzandığı kalbi tutkuyla küt küt atıyordu. Seni gidi korkunç şey diye kırıttı Hera. Seni gidi korkunç şey diye kırıttı Hera. Tiksintisini ve bu en son aşağılanmayı yutarak burada mı? Burada herkesin bizi görebileceği bir dağ tepesinde mi sevişmemizi istiyorsun? Bundan endişe duyma dedi Zeus büyüklenmeyle. Etrafımızı altın bir bulutla öyle saracağım ki Helios bile, güneş bile delip geçemez. Böyle diyerek eşini kollarına aldı ve altın bulutla kuşatılmış olarak altlarında taze çimen ve çiçeklerle büyüdü. Zeus Hera'nın güzel giysilerini yırtıp attı ve kendinden geçmiş halde tüm pervasız kudretiyle ona sahip oldu. Çok geçmeden Zeus gücü bitip tükenmiş olarak Hera'nın üstünde hareketsiz kala kaldı. Uykuya dalıp kendinden geçti. Hera'nın işaret vermesiyle uyku çarçabuk Yunan gemilerine gitti. Poseidon'u arayıp buldu ve Truvalılara saldırma zamanının şimdi geldiğini çünkü kudretli Zeus'u geçici olarak uyuttuğunu ve kraliçe Hera'nın baştan çıkarıcı kollarında yatıp uzanmış halde bıraktığını ona anlattı. Evet, burada uykuyla Hera ortak iş yapıyorlar. Yani şey değil, yani uyutup baştan çıkarmıyor. Şey yapıyor. Önce sevişiyor Zeus'la,
Sonra da, son darbeyi de uyku vuruyor. Evet, böyle bir kırmızılı ben de giyindim ama o kadar dırdırcı biri değilim. O kadar değil, dırdırcı biri değilim Hera gibi. Yani Hera bir de evliliğin falan da tanrıçası da benim öyle bir hâlim yok. Benimki biraz daha durum Leyleğite gibiyim ben. Evet, bugünlük bu kadar. Nasıl maç devam ediyor mu? Yani devam ediyor da nasıl devam ediyor? İlk yarı bitti, ben de yayını kapatıyorum. Çok ilginç oldu. Evet. Yani, umarım pişman olmamışsınızdır maç yerine, benim mitolojimi dinlediğiniz için. Hera'yı anlattım. Daha ne anlatayım? Ya, var tabii de Afrodit önemli. Son dakika gol olacak. Hıı. Teşekkür ederim. Ya, zaten maç 0-0'mış. Hani, penaltılara kalsa, başka bir durum olsa tabii şeydi de ben şimdi, bir üyelere özel yayın yapacağım ama üyelerde de bahsetmiştim. Oradaki üyelerimde 2'nci kategori şövalyeler vardı. Onlara biraz daha mesela ağırlık vereceğim. Biraz düzenlemeye gidiyorum ama, yani, merak etmeyin, yani, üyelere yayınlarım, sürecek. Bunu belirtmiş olayım. Ben böyle kırmızılarla bu elbiseyi çok seviyorum yani. Kaç defa giysem bıkmam da bugün böyle bu kadar. Böyle bir gelincik gibi. Ayakta da ben bunda şey yapmıştım. O zaman saçım kısaydı. Uçuş uçuş. Bir gelincik edasıyla. Neyse ben kendimi izlemeye doyamıyorum. Şimdi yaz moduna girdiğim için, canlı yayınları genelde şeye dönüyor, her hafta, yani, haftada 2 gün değil de haftada bir olabilir. Bazen haftada 2 de olabilir. Şimdi biraz daha böyle bir moddayız. Belki, kısa kısa videolar koyarım. Böyle. Bu resim bana ait. Yani, şöyle dediğim, acaba daha da işi var mı bilmiyorum. Şurası gümüş kaplamadır. Yani, şöyle bir bakarsanız parlar yani, gümüştür. Buralarda da altınlar var. Böyle bir yol resmi. Yani, dediğim gibi biraz tarzım dışı bir resimdir aslında bu ama ya severim. Şöyle, böyle bir şey. Yani, üzerine daha bir şeyler yapsam mı bilemiyorum müdahaleyi. Sanki biraz istiyor, yoksa kalsın mı? Böyle işte. Şövalyeleri de yayın var. Bugün tüm üyelere, yani savaşçı, şövalye ve krallara yayın var az sonra. Zaten duyurmuştum. Evet. Bir yolcu. Olabilir ama nasıl olur yani? Biraz daha detaylar. Değeri yani buradan dediğim gibi şu anda böyle bir şu kadar falan diyemiyorum. Bunu bana mail atın. Son günlerde maillere geri dönüş yapamadım çünkü bir yoğunluk içindeyim. Yakında daha hallolur. İnşallah bu gece maillere de dönüş yapacağım. Üyelere de dönemedim. Kusura bakmayın ama güzel şeylerle geliyorum. BMW takasla olur. Ha, yeni evet, giyebilirim. Valizli değil ya, burası böyle bir şey gibi, bir cehennem yolu gibi bir şey.
Ya da bu Mars yolu, Mars'a giden, Mars'a seyahat koyabilirim bu resmin adını. Gerçekten beraberken resmin isim bulduk. Mars'a seyahat. Nasıl? Biraz daha detaylar, ufak Marslılar falan yaparsam çünkü Mars'ın rengi kırmızıdır. Mars savaş gezegenidir. Mars, Ares. Mars Roma'daki ismi Mars'tır. Ares de, Yunan'daki ismidir ve savaş tanrısıdır. Afrodit'le yasak aşkı da vardır ama zordur, sıkıntılıdır Mars. Mars gezegeni de öyle. Mars'ın yüzeyini de andırmıyor mu? Yani ben buna evet, minik uzaylılar çizersem, çok gördüm ya uzaylı, o zaman resim tamamlanır. Evet. A, geleni gideni ben bunu şey yol olarak bakmadım, bu duble yol değil. Duble bir ben yürüyüş yolu dedim ama dümdüz bir çizgi geçiyor. Sollama falan yapamazsınız. Evet, birazdan üyelere özel yayınım olacak. Onun için de hazırlanayım. Duyuruyorum. Şimdi mesela son dönemde üyelere özel, şeyler daha çok koyuyorum. Shorts'lar falan koyuyorum. O yüzden yani zaten biri üye oluyor, sonra paket yükseltiyor falan memnun kalınca. Yani her şeyi oturttum. Yeni kamera aldım, action cam falan. Böyle birkaç yeniliği de daha ekliyorum. Seyahate çıktığımda da ona göre de şeyler yapacağım. Evet, geçmişten gelen tanrıça benim olsa benden, yani Hera olmaz. Benden Hera çıkmaz. Benden, neyse söylemeyeyim, okuduğum zaman söylerim. Beyaz köpüklerden doğan tanrıça daha bana uygundur. Zeus bile diyorsunuz. Zeus zaten tanrıların kralı en baştaki. Tabii ki o yapacak her şeyi. Evet, maç zaten ilk yarı bitiyordur. Ben de kapanışı yapıyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler. Kanalımı beğenmeyi, bu yayını beğenmeyi, kanala üye olmayı unutmayın. Bu arada, Patreon'a da, geçtim. Patreon'da paylaşım yapıyorum. Patreon paylaşımları, YouTube katıl, videolarından oluyor. Yurt dışında olup da, üyelik yapamayan kimseler için özellikle Patreon'u açtım. Şeyi var, ımm, daha kolaylığı var. YouTube'a üye olmaktan daha kolay Patreon'a üye olmak. Linkini bırakayım ben bu yakınlarda. Vardı zaten. Görüşürüz. Kaçamadım bir türlü. Evet. Görüşürüz. İyi geceler. İyi hafta sonları. Hoşça kalın. Baybay.